Amerika'nın Los Angeles bölgesinde Cadılar Bayramı vakitlerinde çekilen bu görüntüler ardında korkunç bir gerçeği barındırıyordu. Dedektifler 8 Kasım 2023'te evsiz bir adamın çöpteki ürkünç keşfinin ardından ihbar üzerine olayı araştırdığında samuray kılıcıyla bir cinayet işlendiğini öğrendi. Ayrıca şüpheli kayıplar da söz konusuydu. Kanıtları değerlendiren dedektifler olayın gizemini kısa sürede çözecekti. İyi seyirler dilerim. Gözcüden Aktüel 6'ya. Hedef ana binada. Bravo 6. Karanlığa geçiyorum. ...1849'lu yıllarda altın yataklarının keşfedilmesiyle birlikte nüfusu henüz 10.000'in altındayken günümüzde Amerika kıtasının en büyük ekonomi merkezi konumuna gelen Kaliforniya, Amerika Birleşik Devletleri'nin en büyük ekonomiye sahip eyaletlerindendir. Nüfusu 40 milyona dayanan Kaliforniya, ekonomik fırsatlar nedeniyle günümüzde birçok insan tarafından tercih edilir. Çinli Mei Li ve ailesi Kaliforniya'yı bu sebeple tercih eden kişilerdendi. 2000'li yılların ortalarında Kaliforniya'ya gelen Mei Li, bölgeye yerleşen diğer insanlar gibi hayallerini gerçekleştirmek istiyordu. Kaliforniya Eyalet Üniversitesi'nde muhasebe okumak onun hayallerinden biriydi. Fakat Mei Li'nin geçmişine Amerika'ya dönmeden önceki yıllarına bakalım. Mei Li aslen Çinliydi. 1986 yılında doğmuştu. Ailesinin maddi durumu kötü sayılırdı. Fakat ebeveynleri Gao Shunli ve Yang Shengwang çifti ona her konuda destek olurdu. Her daim azimli olan Mei Li okul hayatında oldukça başarılıydı. Derslerine sıkıca çalışmasına rağmen yan işlerde de çalışıp harçlığını çıkarır, vaktini özenli kullanarak kendini geliştirirdi. Mei Li'nin her türlü girişiminde ailesi ona gerek maddi, gerekse psikolojik destek verirdi. Ailesinin desteklerini arkasında hisseden genç kız onlarla gurur duyuyordu. Mei Li, ilk ve orta öğretimdeki başarılarının ardından lisesini de aynı başarıyla bitirdi ve ona Amerika'da lisans eğitimi alma fırsatı doğdu. Genç kız bu fırsata dört elle sarıldı. Bu güzel haberi ailesine hevesle ileten Mei Li, Amerika'da üniversite okumak için resmen kabul edilmişti. Bu vakitlerde her şey onun için yolunda gidiyor gibi görünse de karşısına bir problem çıktı. Çünkü Amerika'da eğitim almak, özellikle ABD vatandaşı olmayan bireyler için epey masraflıydı. Ancak ailesinin ona destek olmasıyla birlikte Mei Li'nin bu sorunu kısa sürede çözülmüş oldu. Aile Çin'deki evlerini sattılar ve Mei Li'nin üniversite eğitimi için üçü birlikte Kaliforniya'ya taşındılar. Planları burada bir ev kiralamak ve Mei Li'nin mezuniyetine kadar hep beraber bir işe girip para kazanmaktı. Fakat baba Gao Shunli 72, annesi Yang Shengwang ise 64 yaşındaydı ve çalışmak için yaşlı sayılırlardı. Tam da bu vakitlerde Mei Li'nin zaten hali hazırda Los Angeles'ta yaşayan amcası onlara destek olmaya başladı. Hazırdaki işini bırakan amca sırf Mei Li'nin öğrenimine rahatça devam etmesi için yüksek bir maaş veren yoğun bir restoranda işe girip uzun saatler çalışma fedakarlığında bulundu ve yeğeni Mei Li'nin en büyük destekçisi oldu. Çinli bireylerin aile bağları genelde güçlüdür. Tüm aile böylece Mei Li'nin hayallerine en iyi başlangıcı yapmasına destek sağlamak için adeta yumruk misali kenetlenmişlerdi. Çünkü her zaman iyi kalpli ve zeki bir genç olarak görülen Mei Li'nin tüm potansiyeline şahit olmak istiyorlardı. Mei Li, Kaliforniya Eyalet Üniversitesi'nden mezun olmadan hemen önce henüz 20'li yaşlarındayken Samuel Haskell Jr. adında bir adamla tanıştı. Kısa sürede çıkmaya başlayan ikili bir yıl içinde evlendiler ve 2008 vakitlerinde Kaliforniya'nın Tarzana banliyosunda yaşamaya başladılar. Ve o vakitlerde çiftin ilk çocukları oldu. Fakat bu evlilik yıllar boyunca devam edecek olan bütün kötü olayların yalnızca başlangıcıydı. Mei Li'nin kocası Samuel ondan 2 yaş küçüktü. Kaliforniya eyaleti başta olmak üzere Amerika'da oldukça zengin ve popüler bir aile olan Haskell'lardandı. Haskell'lar yerel, iş, magazin ve eğlence dünyasında ciddi bağlantıları olan oldukça varlıklı bir aileydi. Samuel, ünlü sunucu Sam Haskell Sr. ile şarkıcı ve bir zamanlar Mississippi güzeli seçilen model Mary Donnelly çiftinin oğluydu. Haskell'ların medyadaki popülaritesini daha iyi anlatmak için Samuel'in babası Sam Haskell Sr. Amerikan magazin ve eğlence dünyasında oldukça popüler bir simaydı. Baba Sam Haskell Sr. dünya çapında bilinen bir televizyon ve yapım şirketi olan
Magnolia Hill Production şirketinin de kurucusuydu. Bu şirketin şu anda dünyaca ünlü televizyon şirketi Warner Bros. Yapımıyla özel bir iş anlaşması bile var. Baba Sam ayrıca Dolly Parton, George Clooney, At least I can help bring attention to it. I can't change things. Whoopi Goldberg Academy Awards, Whoopi Goldberg. ve hatta İngiltere Kralı Charles'ın kardeşi Prince Edward'ı temsil eden A-List Hollywood şirketinin menajerlerinden biriydi. Samuel'ın babası bunlara ek olarak 2015 yılından 2017 yılına kadar Miss America Güzellik Yarışması organizasyonunun CEO'luğunu bile yapmıştı. Sam, o vakitlerde güzellik yarışmasına katılan kadın yarışmacılara karşı cinsiyetçi tavır takındığı söylentileri sebebiyle e-posta mesajlarının ifşa oluşunun ardından CEO'luk görevinden istifa etmişti. 2014 emails from pageant CEO Sam Haskell were leaked to the Huffington Post, exposing alleged sexist, crude, and demeaning conversations. Miss New York. 2013 Miss America Mallory Hagan is the subject of derogatory comments about her weight and love life. Having someone bully you, belittle you, demean you, degrade you in any way is not okay. Stand up for yourself because it does matter. Fakat anlaşılana göre Haskell'lar çeşitli sorunlar ile anılan bir aileydi. Samuel Jr., babası Sam'in uzantılarını kullanarak Hollywood'da kameraman ve yapımcı olarak çalışıyordu. Samuel Basinger, takma adıyla bu piyasada yer alan Samuel Jr., dünyaca ünlü aktrislerin ve oyuncuların fotoğraflarını çekiyordu. Instagram hesabındaki incelemelerime göre Samuel ayrıca daha önce Matt Mikkelsen, Angelina Jolie, rapçi Puff Daddy, Diddy olarak biliniyor, Cehennem Meleklerinin yıldızı Dolph Lundgren ve Mad Men dizisinin başrollerinden Roger Sterling gibi Hollywood, müzik ve medya dünyasındaki ünlülerle çalışan popüler bir görüntü yönetmeni ve fotoğrafçıydı. Özetle Samuel Jr.'ın maddi durumu karısı May Lee'yi ve ailesini her halükarda geçindirecek kadar iyiydi. May Lee bu gibi gerekçelerden ötürü ailesini Samuel ile evlenmek için ikna etmişti. Çiftin evliliğinde başlarda her şey yolunda gidiyordu. Samuel Jr. bu vakitlerde bir danışmanlık şirketi kurdu ve yönetici olarak şirketin başına karısı May Lee'yi getirdi. May Lee, Çinli ve yardımsever olduğu gerekçesiyle ona göre bu göreve en uygun kişiydi. Çünkü bu danışmanlık şirketinin asıl amacı Amerika hayali olan Asyalı öğrencilerin en iyi Amerikan üniversitelerinde okumalarına destekçi olmak ve onların başvuru süreçlerindeki yasal asistanı olmaktı. May Lee, ana vatanı Çin'de lisedeyken Amerika'ya gitmek için böylesi bir yardımdan faydalanmak istediğini hatırladığında Asyalı öğrencilerin Amerika hayalini gerçekleştirmek amacını güden bu şirkette kendini resmen süper kahraman gibi hissediyordu. May Lee ve Samuel'i tanıyan birçok insan onların oldukça uyumlu, başarılı ve yardımsever olduğunu düşünmeye başlamıştı. Aslında bunlar kısmen doğruydu. Lakin May Lee ve Samuel Haskell Jr. çiftine dışarıdan bakan bazı insanlarsa oldukça önyargı dolu düşüncelere kapılmaktaydı. Bu kişiler May Lee'yi kocası Samuel'i maddi çıkarlar için kullanmak isteyen para avcısı bir kadın olarak görüyorlardı. Fakat işin gerçeği bambaşkaydı. Aslında işlerin ilginçleştiği kısımlar tam da buradan itibaren başlıyordu. Samuel Haskell Jr. dışarıdan oldukça zengin bir aile babası gibi davransa da yaşadıkları ev karısı May Lee'nin adınaydı. Ve evin maddi manevi bütün zorluklarını sırtlayan asıl kişi karısı May Lee'ydi. Kocası Samuel'in eve hiçbir faydası olmuyordu. Samuel genelde dışarıda amaçsızca gezip keyif yapıyordu. Evin bütün sorumluluğu May'nin üzerine olması yetmezmiş gibi zavallı kadın uzun zamandır bu evin ayda $7,000 ipotek borcunu tek başına ödüyordu. May Lee, Samuel'e ikinci çocuğunu hamile kaldığında ailesi Samuel'in sorumsuzlukları sebebiyle mecburen onların yanına taşındılar. Ve bundan bir süre sonra ise çiftin üçüncü çocukları oldu. Ve May'nin anne ile babası Yang Sheng-wang ile Gao-shen Lee torunlarına bakmak için bir fedakarlık daha yaptılar. May Lee, kalabalıklaşan ailesine yetecek kadar para kazanmak için daha çok çalışırken, yaşlı ailesi de diğer yandan evin ipotek borcu, bebek ve çocuk bakıcılığı gibi konularda kızları May Lee'ye yardımcı oluyorlardı. Samuel ve kayınvalidesi Yang Sheng-wang arasında çok fazla diyalog olmuyordu. Çünkü Samuel Çince bilmiyordu ve kayınvalidesi ise kısıtlı İngilizce bilgisine sahipti. Bunlara ek olarak Samuel nadiren eve uğruyordu. Sürekli yollardaydı. Samuel çeşitli lokantalara ve kafelere gidip yeme içme keyfi yapıyor, sahillerde ve parklarda güneşleniyor, TikTok saçmalığında takıntılı biçimde ünlülerin dedikodusunu yapıyordu. Yo, real quick, what's good? Like, what's up with
Brad Pitt trying to like come for Paul Wesley's wife, like even though they broke up, but still like I don't even know, like let me know in the comments. Peace. Bu kısım oldukça enteresandır ki Samuel ayrıca gezdiği kafelerdeki garsonlardan şikayet ettiği ve bu konudaki düşüncelerini övdüğü onlarca kibirli TikTok videoları da çekiyordu. TikTok'ta Tragic Streets takma adıyla bilinen Samuel bu videolarla da ünlü sayılırdı. Shouts out to the waiter at the restaurant above Nordstrom's for just like completely burning the shit out of my filet. Like, what kind of a monster are you, homie? Like, my resume says unhappy, bitter, resentful, and like really good at ordering off the menu. Like, imagine me showing up at work and then here's the plot twist. I'm totally fucking superficial. Samuel, ailesinin statüsüne güvenip ego zehirlenmesi yaşayan, narsist ve oldukça kibirli bir adamdı. Samuel'ın Instagram ve TikTok gibi sosyal medya hesaplarındaki davranışlarını incelediğimde mimikleri ve tavırları patolojik narsizm bozukluğunu andırıyordu. Yani Samuel'in buradaki genel tavırları, üstünlük duygusu, beğenilme ihtiyacı, empati yoksunluğu, kendini aşırı önemli, eşsiz veya özel hissetme, sınırsız başarı, güç ihtiyacı, kendini övme, hayran olunma isteği, çıkarlar üzerine kurulan, kişiler arası ya da sosyal ilişkiler, olayları aşırı abartma ve aşırı rasyonalizasyon gibi aşırılığa kaçan özsever, narsist tavırlar söz konusuydu. Sosyal medya hesaplarını dikkatli incelediğimde Samuel'in vampirlik temasına karşı yoğun bir obsesyonu olduğunu düşündüm. Çünkü Samuel, TikTok hesabında ayrıca Vampir Günlükleri dizisindeki Stephen Salvatore karakterine ve ona hayat veren aktör Paul Wesley'e ve Brad Pitt'in Vampirle Görüşme filmindeki Louis de Pointe du Lac kurgusal karakterine karşı takıntılı söylemlerde bulunuyordu ve diğer bazı ünlü isimlere de. So epic, it's like an epic vampire move, like pull up in an Escalade outside Paul Wesley's crib. Kids are like, Dad, where's Mom going? What's Mom doing? And she's like, oh, she's just gonna go chill with Brad Pitt. She's gonna go chill with Brad Pitt for a while, maybe go to a concert. Bunlara ek olarak Samuel ve May Lee çiftinin mutlu olduğu söylentileri de doğru değildi. Çünkü komşuları başta olmak üzere Samuel Jr. hakkında pek nahoş söylemler de söz konusuydu. Samuel Haskell Jr. TikTok'ta sadece gevezelik ve kibirli konuşmalar yapıp insanları aşağılayan ünlü takıntısı bir adam değildi. Ne yazık ki bundan daha fazlasıydı. O bir iblisti ve kendini çok iyi gizliyordu ta ki 2023 yılının Kasım ayına kadar. ...7 Kasım 2023 öğleden sonrasıydı. Yer, Los Angeles'ın batısındaki Tarzana banliyosuydu. 911 ihbar yapılmıştı. İhbardan hemen sonra iki polis memuru, ihbarda belirtilen yer olan May Lee ve Samuel Jr. çiftinin Tarzana'daki evine intikal etti. Memurlar kapıyı çaldıklarında cevap alamadılar ve görünürde ihbarda belirtildiği gibi bir ceset yoktu. Memurlar bu vakitlerde bölgedeki çöp bidonlarını inceledi. Fakat olası somut bulgulara rastlamadılar ve daha sonra oradan ayrıldılar. Aslında 7 Kasım'daki bu ihbar doğruydu, lakin polislerin incelemeleri gereken bölge başka bir yerde. Ancak ertesi gün çağrı polisleri bir önceki gün olan 7 Kasım'daki ihbarla ilişkin başka bir çağrı daha aldı. 8 Kasım 2023 sabah saat 6 sularında evsiz bir adam Tarzana'nın komşu banliyö bölgesi Encino'daki bir çöp konteynerini karıştırıyordu. Çöp konteynerini karıştırmaya başlayan evsiz adam sineklerin sadece siyah bir plastik poşetin etrafında uçuştuğunu fark etti. Meraklanıp poşeti açan adam gördükleri karşısında şok geçirdi. Çünkü poşetin içinde sütyen ve kot pantolonu giymiş bir kadına ait kesilmiş gövde vardı. Evsiz adam derhal olayı ihbar etti. Bu ihbardan hemen sonra dedektifler olay yerine intikal ettiler ve derhal vakayı araştırmaya başladılar. Dedektiflerin olay yerindeki ilk analizi, öldürülen bu kadının kıyafetleri hala üzerindeyken son derece kesici bir aletle doğranmış olduğuydu. Vakanın bir cinayet olduğunu anlayan dedektifler, kısa süren incelemelerinin ardından çarpıcı bir bilgi daha elde ettiler.
Dedektifler çöp konteynerinde bulunan cesedin olduğu muhitte araştırmalar yaptığında cesedin bulunduğu çöp konteynerinin tam karşısında bulunan şüpheli bir adres keşfetmişlerdi. Bu adres Samuel Haskell Jr.'ın danışmanlık ve yapımcılık işlerini yürüttüğü ofisiydi. Dedektifler Samuel Haskell Jr.'ı vakanın ciddi şüphelisi olarak değerlendirmeye başladı. Bunlara ek olarak polisler Samuel'e dair soruşturma başlattıklarında şüphelerini destekleyen diğer gelişmelere şahit oldular. Çünkü Samuel'in karısı Maylie ve onun anne ile babası kayıplara karışmıştı. Dedektifler bu vakitlerde Samuel'in evine gittiler ve ondan karısı Maylie'nin bir DNA örneğini aldılar. Evde yalnızca Samuel vardı ve 3 çocuğu da okuldaydı. Dedektifler vakadan bir gün önce yani 7 Kasım'da Samuel ve Maylie çiftinin evlerinde bir ceset olabileceğine dair bir 911 ihbarının yapılmış olduğu duyumunu aldıklarında ise Samuel'in şüpheli oluşu giderek güçleniyordu. Bundan kısa süre sonra ise adli tıpçılar Samuel'in ofisinin hemen karşısındaki çöp konteynerında keşfedilen ceset parçası olan kadın gövdesinin Samuel'in 37 yaşındaki karısı Maylie'ye ait olduğu analizini keşfetti. Dedektifler bu gelişmeden sonra Samuel ve Maylie çiftinin evinde kriminal incelemelere başlayacaktı ve olayın ürkünç tarafı ifşa olmak üzereydi. Samuel'in bir cinayet vakasının baş şüphelisi oluşundan sonra sosyal medya başta olmak üzere yüzlerce insan çarpıcı itiraflarda bulunmaya başladı. Samuel, internet ve TikTok dünyasında ünlü sayılırdı. Vakadan sonra birçok insan ondan ve ailesinden uzak durmaya başladı. Vaka günü devam ederken Samuel, 8 Kasım'da evinden alınarak dedektif sorgularına götürüldü. Masum olduğunu ve beraber yaşadığı 3 kişiye neler olduğunu bilmediğini belirten Samuel'ın sözleriyle yaptıkları bir hayli çelişiyordu. Çünkü Samuel, daha önceki vakitlerde patolojik seviyede öfke problemleri olan ve daha önceki vakitlerde çevresindeki birçok insanı yaralamakla tehdit eden biriydi. Dedektifler, yapılan incelemelerde Samuel'in daha önce samuray kılıçları, savaş yayları, savaş okları gibi çeşitli araç gereçlere karşı bir koleksiyon takıntısı olduğunu keşfetti. O vakitlerde yapılan adli incelemelerde ise Maylie'nin cesedine dair bir otopsi raporu geldi. Analizlere göre Maylie'nin cesedindeki ölümcül kesikler oldukça uzun bir aletle yapılmıştı. Dedektifler, Samuel'in uzak doğu savaş aletlerine karşı koleksiyon takıntısı olması gerçeğiyle karısı Maylie'nin samuray kılıcına benzer, oldukça kesici bir aletle öldürülmüş olabileceğine dair otopsi detaylarını değerlendirdiğinde Samuel'in detaylı biçimde somut incelemelere tabi tutulması gerektiği kanısına vardı. Bunları ek olarak dedektifler Samuel'in 2008 yılında tutuklandığını ve 2 kez ölümcül silahlar ile topluma saldırmak suçundan yargılandığını öğrendi. Olay yeri inceleme memurları Samuel ve karısı Maylie'nin evinde somut incelemelere başladığında bu vakanın korkunç gerçeğini idrak etmeleri uzun sürmedi. Çünkü evin birçok yerinde yoğun kan birikintileri söz konusuydu. Kriminologların evden kan numuneleri almasından hemen sonra vakanın bilimsel gerçekleri belli olmaya başladı. Maylie'nin ilk olarak kendi evinde ölümcül seviyede kan kaybı nedeniyle öldüğünü anlayan dedektifler, evdeki DNA örneklerine dair analiz raporlarını tümüyle okuduğunda Samuel'ın aptalı oynadığını, 2008 yıllarındaki hastalıklı kılıç ile insanlara saldırmaya teşebbüs suçlarını bu kez maalesef korkunç bir sonla gerçekleştirmiş olduğunu fark ettiler. Samuel, slasher filmlerinde de olduğu gibi kılıç ile bir insanı cinayete kurban etme takıntısını gerçekleştirmişti. Samuel Haskell Jr. insanlık dışı bir suçlamayla karşı karşıyaydı. Dedektifler, Samuel'i tanıyan kişilerle konuştukça bu vakanın karanlık tarafı giderek belli oluyordu. Komşular, Maylie'yi en son 6 Kasım tarihinde gördüklerini ifade ediyordu. Fakat söylentiler Maylie'nin o gün arabasına binip işine giderken her zamanki neşeli halinden oldukça farklı davrandığını ve onun son derece keyifsiz olduğunu söylüyorlardı. Bundan tam bir gün sonra ise komşular Samuel ve Maylie çiftinin evinden kokuşmuş et kokusu geldiğini ifade ediyorlardı. Aslında Samuel tam da bu vakitlerde olayı örtbas etmek için temizlik işçileri çağırmıştı. Polisler her ne kadar olumsuz bir sonuç alsa da 7 Kasım tarihindeki 911 ihbarının gerekçesi aslında doğruydu. Fakat memurlar geç kalmışlardı. Dedektifler olayı detaylıca araştırdığında vakanın gerçeğini aralamaya başlıyorlardı. Çünkü aslında 7 Kasım'daki bu vakanın ilk 911 ihbarı olan ceset bildirisini yapan bu kişiler temizlik işçileriydi. İşçiler poşetteki ceset parçalarını fark ettikten sonra poşetleri Samuel'e geri götürdüklerini ve kendilerine ödenen ücreti Samuel'e geri verdiklerini ve Topanga'daki istasyonlarına
geri döndüklerini söylüyordu. Maylee'nin cesedinin bulunmasından saatler sonra Samuel'in tuttuğu günlük temizlik işçileri dedektiflere ifade vermeye başlamıştı. İşçiler Samuel'in çöp poşetlerini evin garaj bölgesinden taşımaya başladıklarını ve Samuel'in poşetlerin içinde Cadılar Bayramı'nı süslemek için çeşitli taşlar olduğunu söylediğini iddia ediyordu. Fakat işçiler bu duruma çok şüphelendiklerini, içinde taş olduğu söylenen poşetlerden bozuk et kokusu almalarıyla yolculuk esnasında arabayı durdurup poşetlere baktıklarını ve ceset parçaları gördüklerini söylüyorlardı. Yani böylece Samuel'in örtbas çabaları kanıtlanmıştı. Dedektifler, Maylee'nin kocası Samuel tarafından samuray kılıcıyla doğranmış olduğu gerçeğini keşfettikten sonra Maylee'nin anne ve babası olan Gershon Lee ve Yang Sheng Wang çiftinin de aynı kaderi paylaşmış olabileceğini düşünüyordu. Fakat evde yaşlı çiftin kan örneklerine rastlanmamıştı. Bu gerçek onların gizemli kayboluşunu daha merak uyandırır hale getiriyordu. Şayet dedektiflerin zavallı Çinli yaşlı çiftin gizemli kaybına dair olası varsayımları bile yoktu. Çünkü Samuel yalnızca karısı Maylee'nin cinayetini üstleniyordu. Fakat bu gelişmeler Samuel'ü mahkum etmeye yetecek seviyedeydi ve dahası vardı. Dedektifler vakanın kamera kayıtlarını elde ettiğinde Samuel'ün suçu tümüyle kanıtlanmış oldu. Görüntülere göre Samuel 7 Kasım'da yani temizlik işçilerini çağırdığı gün Tesla aracıyla Encino'daki ofisinin tam karşısındaki çöp konteynerine siyah bir poşet atıyordu. Tam da düşündüğünüz gibi vakanın korkunç gerçeği tüm detaylarıyla böylece kanıtlanmıştı. Kriminoloji uzmanları ve dedektifler bu vakaya dair genel çıkarımlar yaptığında Samuel'in patolojik öfkeden kaynaklanan cinnet cinayeti işlediğini, yani cinayetin planlı olmadığını düşünüyorlardı. Çünkü dedektifler Samuel'in karısı Maylee'nin cesedini saklamak için temizlik işçileri tutmuş olması, cesedi saklarken kılık değiştirmemesi, ardından cesedi ofisinin tam karşısındaki çöp konteynerinde saklamaya çalışması gibi detayları düşündüğünde Samuel'in karısı Maylee'nin cinayetin işleme paterninin zekice olmadığı çıkarımında bulunuyorlardı. Adli tıp dedektifinin raporunu detaylı incelediğimde Maylee'nin ön boyun tabanı oldukça keskin ve uzun bir aletle doğranarak başı gövdesinden ayrılmıştı. Maylee'nin başı, boynunun büyük bir kısmı ve 4 ekstremitesi yani kolları ve bacaklarının büyük bir kısmı yoktu. Bunlara ek olarak Maylee'nin amputasyon bölgelerindeki kemik kenarlarındaki kesikler oldukça düzgündü. Bu durum, Maylee'nin uzuvlarının son derece keskin bir aletle planlı şekilde kesildiği anlamına geliyordu. Raporda ayrıca parçalanmaların ölümden önce gerçekleştiğine dair kesin bir gösterge bulunmadığı ancak baş ve boynun çıkarılmasının ölümden önce başlatılmış olma ihtimalinin tamamen göz ardı edilemeyeceği, yani Maylee'nin baş ve boynunun çok büyük olasılıkla maalesef hali hayattayken kesilmiş olduğu belirtiliyordu. Fakat adli tabip Maylee'nin gövdesinde herhangi bir ölümcül yara olmadığını söylüyordu. Yani bütün yaralar Maylee'nin uzuv kısımlarındaydı. Vakadaki bir dedektifin analizlerine göre Maylee'nin vücudundaki, yani başının gövdesinden ayrılması gibi yaraların asıl sebebi onu aşağılamak içindi. Geçmişinde de olduğu gibi ani duygularına kapılan fakat bu sefer samuray kılıcıyla cinayet işleyen cani bir adam. Samuel Haskell Jr. Samuel pek muhtemelen karısı Maylee'nin anne ve babası Gershon Lee ve Yang Sheng Wang çiftini de aynı şekilde öldürdü. Soruşturmadaki dedektiflere göre o büyük ihtimalle bir seri katil. Fakat asıl soru Samuel'in neden böylesi bir canavarlık yapmış olabileceğiydi. Aslında bu sorunun cevabı dedektifleri bu vakada ifade veren tanıkların söylemine dayanıyor. Maylee'nin arkadaşlarına göre zavallı kadın yıllardır Samuel'den boşanmak istiyordu. Ailesini her anlamda geçindiren kişi Maylee'ydi. Merhum Maylee kocasının vaktinin tamamını gezmelerde ve TikTok'ta geçiren işe yaramaz bir adam olduğu gibi gerçekleri düşündüğünde zavallı kadının yaşadığı psikolojik bunalım onun için çekilmez bir hal alıyordu. Maylee, Samuel'den boşanma konusunda bu gerekçeyle son derece kararlıydı ve haklıydı da. Samuel, bunlar yetmezmiş gibi ondan boşanmaması için karısı Maylee'ye sürekli fiziksel ve psikolojik şiddet uyguluyordu. TikTok saçmalığı ve sürekli aynaya bakarak kendini öven
Narsist bir adam ile dört duvar arasında yaşamak istemeyen Meili, üzücü bir sonla kocası tarafından canice samuray kılıcıyla öldürülerek amansızca yaşamdan koparılmıştı. 2023 yılının 8 Kasım tarihinde tutuklanışının ardından Samuel Haskell Jr. ilk duruşmasına 2024 yılının Ocak ayında çıktı. Samuel bu duruşmada epey mantıksız söylemlerde bulunuyordu. Çünkü dedektif sorgularında karısı Meili cinayetini itiraf eden Samuel bu kez duruşmadayken masum olduğunu söylüyordu. Suçluluğu kriminal detaylarca kanıtlanmasına rağmen Samuel'in bu duruşmadaki tavırları oldukça tuhaftı. Hakim karşısına üstü çıplak biçimde çıkmıştı. Ayrıca duruşmadaki bazı yetkililerin söylemlerine göre Samuel sanki bir tiyatro gösterisindeymiş gibi davranıyordu. Vakanın dedektifleri duruşmaları takip ettiğinde Samuel'in ciddi yargı suçlamalarından kaçınmak için duruşmaya üstü çıplak şekilde çıktığını, yani onu tabiri caizse deli olarak gösterebilecek kasıtlı tavırlarda bulunduğunu, özetle Samuel'in bu kez akıl sağlığı yerinde olmayan birini oynadığını düşünüyorlardı. Samuel, Nisan 2024 itibariyle kefaletle serbest bırakılma hakkı olmadan hapiste tutulmaktadır. Biri kanıtlanmış, toplam 3 kişinin cinayetiyle suçlanan Samuel'e dair ayrıca siber analizler de söz konusuydu. Samuel, karısı Meili'nin izini kaybettirmek amacıyla onun WeChat hesabını silmeye de çalışmıştı. Samuel, iki farklı olay yerindeki DNA örneklerinin onun suçlu oluşunu göstermesiyle muhtemelen koşulsuz ve ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası alacak. Bu fotoğraf, Meili'nin dayısı tarafından 2023 yılının Kasım ayında çekildi. Kasım'ın ilk haftasında çekilen bu görüntüler, yaşlı kayıp çiftin beraber çektiği son fotoğraf. Maalesef yaşlı çiftin gizemli kaybı halen devam ediyor. Bu vakaya dair adli gelişmeler olduğu takdirde sizleri tekrar bilgilendireceğim. Ben Conral. Videomu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı ve bildirimlerinizi açmayı lütfen unutmayın. Bilinçli günler, bilinçli zihinler dileklerimle. Esen kalın.